Merhaba değerli arkadaşlar. Elektronikle, lehimlemeyle ya da çıplak gözle görmekte zorlanacağınız ürünleri incelemekle uğraşıyorsanız işinizi kolaylaştıracak güzel bir dijital mikroskop incelemesi yapacağız. Ve sözü fazla uzatmadan cihaza göz atmaya başlayalım. Paketten çıkanlar ayağıyla beraber mikroskop, kullanma kılavuzu, şarj cihazı ve kablosu, USB kablosuyla beraber. Şarj cihazı 1 amperlik güç veriyor. Ancak belki de şarj kablosunun kalitesizliğinden bu 1 amperlik gücün sadece 700 miliamperini cihaza yansıtabiliyor. Bu da şarj süresinin uzamasına neden oluyor. Teknik detaylarda 4000 miliamperlik lityum pil yazıyor. Lakin benim yaptığım testlerde 4 saat 20 dakika gibi uzun bir şarj süresinden sonra 1842 miliamperin üzerine çıkmayı başaramadı maalesef. 6 saat çalışma süresi beklenen cihaz 1842 miliamper pille toplam 4 saat 15 dakika kesintisiz çalışma süresi sunuyor. Batarya konusunda bu yönden sınıfta kaldı diyebiliriz. Ancak bu eksiğini 4.3 inçlik HD ekranıyla güzel görüntü kalitesiyle kapattı da diyebiliriz. 64 GB'a kadar microSD kart desteği sunan yuvanın hemen üzerindeki micro USB girişinden şarj etmenin yanı sıra bilgisayarla bağlantı sağlayarak görüntüyü bilgisayar ekranına aktarmamızı ve kaydetmemizi sağlıyor. Bundan birazdan daha ayrıntılı bahsedeceğim. Kaliteli, şık, dış görünüşüyle masama renk katacak olan cihazın teknik bilgilerinden sonra şimdi 800x büyütme gücüyle bu cihaz bize görüntü konusunda neler sunuyor yakından inceleyelim. Güç düğmesiyle cihazımızı açalım. Cihazımızın modeli DM01. Burada kameranın hemen etrafında 8 tane LED lamba var. Bu LED lambanın şiddeti burada yan taraftaki ayar düğmesiyle azaltılıp çoğaltılabiliyor. Ekran görüntüsünü netleştirmek için burada bir düğme var. Bu düğme ile görüntüyü netleştirebiliyorsunuz. Buradaki ekran aşağı yukarı hareket edebiliyor. Yani bakış açınıza göre bunu ayarlayabiliyorsunuz. Hemen bir menüye göz atalım. Cihaz toplam 16 dil desteği sunuyor. Bu dil desteğinin içerisinde Türkçe de var. Çözünürlük ayarları gibi birkaç ayar var. Bunlara fazla girmeye gerek yok. Özellikle küçük elektronik parçaları lehimlemeyle uğraşıyorsanız bu cihaz işinize çok yarayacak. Burada lehim yapmak için yeterince alan var. 5 santimden daha fazla mesafe var burada. Hemen şöyle göstereyim. Bu mesafede rahatlıkla lehim yapılabilir. Çok küçük bir SMD LED görüyorsunuz. Hiç sorun olmadan gayet güzel lehimleme işlemi yapılabilir. Bu mikroskopun ayağını aşağı ve yukarı ayarlayamıyorsunuz. Dolayısıyla yaklaştırmak istediğinizde buradaki nesneyi yaklaştırmanız gerekiyor. Buna uygun ayarlanabilir ayaklar da satılıyor. İsterseniz bu cihazla beraber onu da seçebiliyorsunuz. Bunların linkini videonun altına koyacağım zaten. Şimdi buradaki nesneyi daha da yaklaştıralım. Yaklaştırabildiğimiz son noktaya kadar getirelim bunu. Buradan fokus yapalım. Elektronik parçamızı olabilecek en yakın mesafeye kadar getirdim. Bu bir SMD LED lambası. Görüyorsunuz LED lambasının içerisindeki tellere kadar çok rahat bir şekilde görülebiliyor. Bunu isterseniz dijital olarak buradan daha da zoom yapabilirsiniz. Dijital zoom'la 2x yaklaştırdım. 2x de fena değil ama 4x de çok yaklaştırıyor ama görüntü kalitesi oldukça bozuluyor. Şöyle geri orijinal haline döndürelim. İsterseniz yaptığınız işlemleri buradan 1080p video kalitesinde ya da isterseniz fotoğraf şeklinde kaydedebiliyorsunuz. Bu gördüğünüz görüntü mikroskopun kaydetmiş olduğu görüntüler. Son olarak bilgisayarla bağlantısını nasıl yaptığına bakalım. Kamerayla beraber gelen USB kablosu ya da micro USB kablosu kullanarak bağlantıyı buradaki girişten sağlıyoruz.
otomatik olarak USB moduna geçiyor. USB moduna geçtikten sonra bilgisayarımızın tanıması için biraz zaman geçmesi gerekiyor. Bilgisayarımız tanıdıktan sonra Windows 10 üzerinde bulunan kamera app'ini açıp direkt görüntüyü buradan alabilirsiniz. Görüntüye bakarken bilgisayarınıza da buradan kaydedebilirsiniz. Ya da online YouTube ya da Facebook üzerinden, sosyal medya üzerinden canlı yayın başlatabilirsiniz bilgisayar sayesinde. Şık dış görünüşüyle ve kaliteli görüntüsüyle alınabilecek bir ürün olduğunu düşünüyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere.